Hayat Bana Güzelciler, herkese merhaba. Kuzey Ege'nin, hatta Türkiye'nin en keyifli, en merak edilen ve koşa koşa gelinen tatil beldelerinden, tatil adalarından biri Bozcaada'dayım. Bu videoda sizi ne bekliyor? Bu videoda benim her geldiğimde yaptığım şeyler, sevdiğim şeyler sizi bekliyor. Yani bu adada bağcılık, şarapçılık ve Bozcaada'nın hikayeleri var. Çok güzel mekanlar, yeme içme var. Arkadaşlarla, dostlarla muhabbet var. Bozcaada'da çok keyif var. Başlıyoruz. Affedersiniz de spor ayakkabı terlikle gezmek zorunda mıyım ben? Azıcık dedim ki bir sandalet giyeyim, akşam yemeğe gideceğiz, önce koylara bakalım dedik. Murat'tan ilk fırçayı yedim, bu ayakkabıyla mı gezeceksin diye. Anladık ki durum şu, ilk önce sahil görelim istemiş. O yüzden ben çok yürümüyorum ama şimdi o yürüyecek, size gösterecek. Şimdi biz Çayır mevki mi burası? Çayır plajı mı emin değilim, haritadan kontrol edeceğim. Bizim kaldığımız Aral çiftliğinin hemen yanında yürüyerek de gelinecek olan bir plajdayız. Bu arada ciddi bir rüzgar var. Burada da bir tane rüzgar, nerede o? Uçurtma sörfü yapan şuraya gitti. Bir kişi gördük, inanamadım. Ben Bozcaada'da yapıldığını bilmiyordum. Gökçeada'yı biliyorum evet ama burada da yapılıyor demek ki. Böyle bir ilk karşılaşma, size de gösterelim. Bakir plajlardan biri efendim. Tesis olmasın, biz kendi aramızda takılalım diyorsanız alın içeceğinizi, gelin buraya. Tatlı tatlı bakın. Bu kaytın arkasında yükselen bir tepe var, görüyor musunuz? Göztepe. Burası adanın en yüksek noktası. Yanlış hatırlamıyorsam 192 metre diye yazıyordu. Herkes Polenta'yı bilir, biliyorsunuz. Gün batımında şaraplarını alırlar, şezlonglarını alırlar. Biz de oraya gittik, çok çektik. O güneşi böyle tuttuk, pozlar verdik. Bunlar hep yapıldı, evet. Ama ben o tepeye gitmedim. Bu adada çok farklı etkinlikler yapılıyor. Yürüyüşler, trekkingler. Bunun da içinde olduğu parkurlar da var bu arada. Bozcaada app'te bütün bu yürüyüş rotalarını bulabilirsiniz. Buraya kadarmış. Allah'ım, suya bak. Habbele'ye geldik. Bu arada Bozcaada'da az önce gördüğünüz bakir plajlar ve koylar dışında bir de böyle içinde tesis olan yeme içme, duş, şezlong falan bulduğunuz yerler var. Habbele onlardan biri ve benim sevdiklerimden biri açıkçası. Benim daha önceki tatillerimde aradan çok zamanlar geçse de anılarımda hep tatlı hatırlarım. Bu sezon için bilgiyi veriyorum. Temmuz'a kadar 1250, Temmuz, Ağustos vesaire 13 Eylül'e kadar açıkmış. 1500 lira giriş ücreti vereceksiniz efendim ve yediklerinizi, içtiklerinizi ayrıca ödeyeceksiniz. Bu ücrete dahil olan şey buradan alacağınız hizmet. Tuvaleti, duşu, şezlongu, şemsiyesi. Sezonda sizi ne tür fiyatlar beklermiş burada ve içerik diye bakıyorum menüye. Gayet hoş seçenekler gördüğümü söylemek isterim. Şehirliler için, özellikle beyaz yaka için ve diyetine dikkat eden sağlıklı insanlar için seçenekler var gibi. Fiyatlar soğuk mezelerde 550, 600, 650 arasında. Pancarlı kara buğday salatası var örneğin 890 ama ben tatildeyim ya, bırak kara buğdayı, sal gitsin diyenlere de seçenek çok. Trüflü mayonezli burgerlere, ki kendisi 890, böyle seçenekler var. Her türlü ızgara, burger, pizza, makarna, kahvaltı ne ararsan. Patates kızartması da 525'miş. Pırıl pırıl görünüyor şu anda, keyifli de görünüyor. Deniz de ayrıca
kristal. Su o kadar güzel ve kristal gibi görünüyor ki şu anda çekim falan bırakmak ve burada sadece güzelce yüzmek ve şezlongda dinlenmek istiyorum. Ama yollar ve anlatacaklar beni bekliyor. Belki gelirseniz yolunuz düşerse benim yerime de yüzün, tamam mı? Ayazma plajı da arkamda gördüğünüz gibi buranın en büyük, en uzun plajı. Gelenler için bu kıyı boyunca aynı zamanda tesisler var. Yani yiyecek içecek bulursunuz, duş alırsınız, üstünüzü değişirsiniz vesaire. Böyle tesisli yerler arayanlara Habbeli'den sonra birden fazla mekanın olduğu upuzun en sevdiğimiz plajlardan Ayazma. Tabii herkesin bildiği üzere Bozcaada'nın suyu soğuktur ki ben soğuk deniz severim. Zaten amaç serinlemek değil mi? Sıcak suda ne yapacağız hamam gibi? Evet, soğuk ve güzeldir. Mis gibidir. Hadi Bozcaada'nın sokaklarına biraz dolaşalım. Plajı geride bıraktık. Plaja yine geri döneceğiz, merak etmeyin. Çünkü yaz geliyor ama sokaklar da çok güzel. Şurada ağaç altında çok güzel kahve içiyorduk. Meydanına da geldik. İskeleden iner inmez sizi karşılayan. Defalarca Bozcaada'ya gelsem de araya zaman girdiği için her gittiğim yerde önce bir göz sokaklara girip dolaşırım. Ne var ne yok, eskiler yerinde mi, yeni neler açılmış. Mesela burayı hatırlamıyorum açıkçası. Bir bakacağım ben, çok tatlı görünüyor. Şimdi bu dükkan yeni mi dediğim dükkan benim 10 yıl önce Hayat Bana Güzel başladığım zamandan beri varmış ama ben ilk kez içine girdim. Fakat Polenta'da gün batımı dedim ya, o gün batımının olduğu tepeye çıktığımızda insanlar görürdük. Böyle elinde böyle sepetler var, işte piknik örtüsü var, şarap var, sandviçler, hatta kuru yemişler, şarküteri, peynir olan böyle yemek hazırlanmış boxlar. Ben de derdim ki insanlar ne kadar hazırlıklı, bak bunları getirmişler, gidip örtü getirmişler. Meğerse buradan alınıyormuş bu sepetler. Burada başlatılmış. Böylelikle sohbet ettik, bunu da öğrenmiş oldum. Yani ister sandviçinizi yaptırırsınız, isterseniz buradan istediğiniz bir paketi alırsınız. Gün batımı mı? Deniz kıyısında işletmeye takılmıyorum ben, kafama göre denize girmek istiyorum ama yanında içecek, yiyecek bir şey olsun diyorsanız böyle de hemen de merkezde bulacağınız bir yer var. Fiyatlar sezonluk söyleyeyim, aslında böyle 600'den başladık. Biraz sizin zevkinize, kaç kişisiniz, neler işin içine eklemek istiyorsunuz, çok mu etçil bir şarküteri istiyorsunuz, 1500 liraya 2000 lira doğru isterseniz tırmandırırsınız. Ama bence gayet keyifli bir seçenekmiş burası. Tanıştığımıza memnun oldum. Bozcaada demek, şarap da demek eşittir. Hatta en çok o demek bence. Hani bir laf vardır ya, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Neden? Bağcılık çok meşakkatli. Bütün üreticiler gerçekten 12 ay boyunca durmaksızın bağlarda çalışıp bu güzel, şahane şarapları üretiyorlar. Ne güzel. Kaç üretici var adada? Şu an toplamda yanlış bilgi vermeyeyim ama şarap fabrikası olarak 6. Şarapta favori sorulur mu emin değilim ama kişiye göre çok değişebilir. Tavsiyesi de olmaz aslında. Doğru, o biraz şu karışık bir güzeldir, konu. Bu kötüdür olmaz. Evet. Roze mesela, buz gibi bir roze örnek olarak mesela Cabernet Sauvignon, Shiraz. Sert de değildir çünkü rozedir, daha kabuğu acılığını vermeden süzüldüğü için keyifli bir içimdir. Yazın mesela bu tarz. Hemen bir soru soruyorum. Şaraba buz atılır mı, atılmaz mı? Mesela bunda olur. Bunu o şekilde içiyorlar. Mesela Şipitsel tarzı dediğimiz sade soda, biraz buz, mevsim meyveleri Ama o artık konarak kokteyl içiliyor. oluyor herhalde, şarap olmuyor. Gibi. Öyle Değil de mi? güzel oluyor ama. Hmm. Hiçbir zaman şaraba ne buz koyarım. Ben de öyle. Ama yapana da itiraz edemem. Çünkü O ayrı zevk ama meselesi. bence şaraba buz konmazcılardanım ben hemen. Bir güzel doğru Yani soğuklukta bir viskiye şarap. nasıl konmazsa Aynen. şaraba da konmaz. Kurabiyemiz var. Sakızlı bademli. Burası kaç yaşında? Birdenbire böyle Pat diye sorarız. Evet, ben arkada oturuyordum. Sakızlı bademli kurabiyenizi ada kurabiyesi diyerek Ada kurabiyesi kilosu olarak 1300 lira mı? Evet. Sakızlı bademli, tereyağlı bademli,
kavala bademli. Bunlar glutensiz ürünlerimiz. Glutensiz de mi Evet, girdi? fındık unundan yapılıyor. Kakaolu, bu da limonlu. Güzelmiş. Siz sabah kaçta açıyorsunuz? 8'de. 8'de bu kokuyla Bozcaada sokaklarını düşünebiliyor musunuz? Plaja gitmeden önce kahvaltı, kahvenin yanına. Sizin şeyiniz ne? En sevdiğiniz, yemeği sevdiğiniz? Çatlayan kurabiye. Glutensiz fındık unundan yapılıyor. Kakaolu ve Hindistan cevizi. Şöyle ben tattırayım. Ben glutensizciyim madem. Soru geldi size bir tane. Günde ne kadar kurabiye yapılıp satılıyor sezonda diye. Tepsi hiç saymadım ama tepsi tepsi gidiyor. Acayip Afiyet olsun. Kaç kilo çıkıyordur? Bu tepsi ne kadar bir şey alıyor? Tepsiyi tartmadım açıkçası. Ya merak ettim ne kadar kurabiye sever bir milletiz onu anlayamadık. Şöyle yapacağız. Ben tartacağım. Gerçekten mi? O kadar soru sordum ki. Tartıyoruz şu anda. Şu 5 kilo. 5 Ama kilo. tabii 800 gram sadece tepsi. Tepsilerce satılıyor yani. Tabii ki. Kabak çiçeği dolması yazın buraya özgü gelince yenen o. Yani kışın kabak yetiştiremeyeceğimiz için. Tamam. Donmuştan yapıyoruz dedin. Şu an stoklarımızdan kullanıyoruz. Daha sonra Haziran'ın 15'i, 20'si yani şu an normal kabak sezonu ne kadar erken ekerseniz o kadar. Bir de sabah çok erken saatleri güneş doğmadan toplanıyor. Çok kabak güzel. çiçeği. Kapanmadan değil mi? Tabii Açıkken kapanmadan çiçekler. karanlıkta toplanıyor. Çok erken topluyoruz hemen tezgahımızda. Ben hatırlıyorum sokak aralarında böyle dükkanların önünde harıl harıl kabak çiçeği dolması hazırlarlar sabah erken pişirmeye. Evet, çünkü O sabah- resmi Bozcaada'da hatırlıyorum yani. Evet mevsimi geldiğinde öyle oluyor. Ya çok güzel. Şükrü Usta ev yemeklerindeyiz bu arada. Ben çorbayı merak ettim. Tatilciler bilir geç saatte çorba içmek güzel olur. Yazında 2'ye kadar açık oluyormuş, çorbada bulunuyormuş. Çorba fiyatları da 160 ile 220 arası Evet, o çorbaya bant göre doğru. değişiyor. Tabii. Sezondan bilgimizi de verdik. Buralarda akşam oho yer bulursan şanslısın. Şimdi buraları boş görüyorsunuz ama normalde sezonda bütün bu masalar fıkır fıkır kaynar. Muhabbet, dostluk, yeme içme. Bir de yer bulmak zordur. Rezervasyon gerekir genelde aklınızda bulunsun. Şimdi bu sokaklarına dolaştığım, bu güzel perspektifiyle masa sandalyelerinin dışarı atıldığı, akşam müşterilerini bekleyen meyhanelerin olduğu sokaklar Bozcaada'nın Rum Mahallesi. Yani birbirini düzgün kesen, güzel perspektifi olan böyle panjurlu evleriyle Rum Mahallesi ve ben burada sezona ilk kez merhaba diyen bir meyhaneye gideceğim. Benim deneyimimi de sizle paylaşacağım. Hadi bakalım gidelim. Yenileri keşfedelim. Kapı da güzel değil mi? Tam fotoğraf kapısı. Bu arada bu sokaklarda fotoğraflık çok fazla kapı var. Bazıları bundan rahatsız olabiliyor. Fotoğraf çekmeyin yazısı da karşınıza çıkabilir. Kimileri küçük otel, pansiyon, kimilerinde insanlar yaşayabiliyor. O yüzden biraz dikkat ederek etrafa baka baka çekim yapın. Gel bak gel. Burası tatlı bir yer. Şurada kahve var. Burada bir konsept store var. Farklı tasarımcıların işleri var muhtemelen. Ama aynı zamanda alkollü bir şey istersen bira, şarap o da var. Böyle her şeyin bir arada olduğu Maya diye bu sezon burada yeni bir dükkanmış. Bulduk. Bahçe var. Gel. Ne diyor? Madame Keti bu evde yaşamıştır. Ev 2020-22 yıllarında aslına sadık kalınarak restore edilmiştir. Kim acaba Madame Keti? Çok merak ettim. Bakalım ay fotoğrafları var burada gel bak. Baksana. Anneannemin de aynı böyle gelinlikli fotoğrafı vardı biliyor musun? Tıpkısı. Çok hoş. Dün akşam buradaydık. Çok keyifli sohbetler ettik. Yeme içme kültüründen bahsettik. Çok da güzel şeyler deneyimledik ve lezzetlerin tadına baktık. Bunları da çektik. Burada görüyorsunuz ama ses yok. Bazen böyledir. Siz bütün enerjinizle ve keyfinizle akışın içindesinizdir ama hayatta karşınıza küçük sürprizler çıkabilir. O yüzden şimdi özetliyorum. Bu gördüğünüz lezzetler, bu gördüğünüz muhabbet anının özeti şudur. Öncelikle Bozcaada'nın bu Rum mahallesindeki daracık masalardan farklı olarak bizi kocaman bir avlu karşıladı ve burada oturmak keyifliydi. Aynı zamanda bir kadın şefin olması, onun klasik reçetelere kendi yorumu ve dokunuşu ayrıca lezzetliydi. En çok beğendiğim şeyleri söyleyeyim.
biraz ada ruhu da olan Bektaşi mezesini çok sevdim mesela. Çünkü hem üzüm hem ezine peyniri ve üzerindeki böyle baharatlar ve tohumlar bence çok özeldi ve burada yenilebilir. Aynı zamanda Ermeni usulü tarçınlı bombay fasulyesinden pilakiye bayıldım. Yine kendi dokunuşu olan böyle çıtır hissi veren kızartılmış ama böyle acı soslu enginar yedim. Daha önce enginarın bu yorumunu hiç yememiştim. O da beğendiklerim arasına girdi yine farklılardan. Kısacası Bozca 9'da farklı lezzetleri güzel bir yorumla yiyebilir. Benden de selam söyleyebilirsiniz. Göze bak, çizgisi var. Çok. Güzel bir sabahta kahve sohbetimize siz de eşlik edin istedik. Biz aramızda tatlı tatlı konuşurken sizi bir çok yönlü adalıyla tanıştırayım. Hem bir turizmin içindesiniz, yani birçok insanla muhatap oluyorsunuz. Bir taraftan da böyle adanın bir kültürel turizm yönü var ve onların da içindesiniz. Biraz kendinizi anlatsanıza. Evet tabii. Burası aslında bu çiftlik yani bu sene 28. senesi. Annemle babamın başlatmış olduğu 99 senesinde. Ben de herhalde son 6-7 yıldır bir fiil ilgilenmeye başladım ve tamamen adada yaşamaya başladım. Adanın kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel kesinlikle. Ama bazen tabii kışın böyle bütün insanlar çekiliyor, el ayak çekiliyor, biz bize kalıyoruz. O hali de güzel. Peki çiftlikte ne kadar zaman geçiyor? Mesela buraya nasıl, daha çok çocuklu aile mi geliyor? Nasıl bir profil oluyor? Ben Vallahi mesela çok şöyle, sevdim. Araç trafiği olmadan kuş sesleri bir tarafta, ne bileyim işte orada kabaklar, salatalıklar, gittik dalından kabak Evet. aldık. Oradan böyle bir tavus kuşu sesi geliyor, hop oradan bir keçi falan. O enerji olarak tatlı geliyor insana, böyle çok doğal bir ortamda olma hissi. buranın aslında bence avantajı çok büyük bir bahçesinin olması. Burası bir 14-15 dönümlük bir arazi. İşte rahat oturma alanlarımız olunca özellikle çocuklu aileler ister istemez burada çok rahat ediyorlar. Ama tabii ki çiftler, gençler. Arada o gelen çocuk kahkahası zaten çok hoş yani. Adada yaşamak kültür sanat etkinlikleri olunca mı kolaylaşıyor, yoksa her anı tatlı, bunlar da üzerine ayrıca kreması mı oluyor? Ya güzel bir soru. Caz Festivali'ne ben daha önce geldiğim yıllarda çok keyif alıyordum. Adada farklı mekanlar kullanılıyordu ama bir zamandır gelmedim. Nasıl şimdi buradaki kültür sanat etkinlikleri ve akış adada? Orada çok büyük bir dayanışma var diyebilirim bütün ada içinde. Her türlü etkinlik, festival, bütün adalılar gerçekten seferber oluyor diyebilirim. Adada çok güzel tabii festivallerimiz var, etkinliklerimiz var. Yani tabii bunların en önde geleni Bağbozumu Festivali, belediyemizin. Bu sene onun da galiba 26. senesi olacak sanırım ya da 27 yanlış olmasın. Ağustos sonu olacak. İşte en iyi üzüm yarışmasıyla başlayacak. Sonraki günlerde de bir hafta boyunca her güne bir etkinliğimiz var. Ama çok güzel etkinliklerimiz var işte. Çavuş üzümü reçeli atölyemiz var mesela. Ha, güzel. Evet, sonra üzümlü lezzetler yarışmamız var. Adalılardan ya da tabii turistlerden de olabilir. İçinde üzüm olan yemekler yapmalarını istiyoruz. Ve yeteneklerini konuşturmalarını bekliyoruz. Ve gene Bu adalı herkesin bir katılımını jürimiz- açık duyuruyorsunuz. Evet. Festivali takibe gelen biri o anda da kayıt olabiliyor mu? Kesinlikle olabilir. Yani Instagram sayfasından duyuruyor olacağız bütün Ne bunları. güzel. Ya da Bozcaada Belediyesi de paylaşıyor olacak. Da Cihan Barbur gelecek. Aa, Evet, güzel. çok Ben mutluyuz. çok severim. Çok da keyifli. Evet, çok ben de hoş, öyle. naif, o sesi falan çok hoşuma gidiyor benim. Evet, ve adaya çok yakışacağını düşünüyorum sesinin. Bağları görme, içine girme, etkinlikler bir şey bulunuyor mu? Tabii doğru. En önemli ve en büyük kısmı bu diyebilirim aslında. Bu bizim bağcılık kooperatifimiz var adada. Bir sepet veriyorlar katılımcılara ve bir bağ makası. Traktörlerle bağlara götürüyorlar. Biraz anlatıyorlar ve işte katılımcılar bağın içinden kendilerine üzümlerini topluyorlar. Aslında adanın en köklü kültürel mirası olan ve bugün de devam eden ve devam etmesi için herkesin katkı sağladığı bence çok önemli bir şey. Ve Çok. keyiflidir bağ bozumları. Eylül zaten çok keyifli bir aydır. Dolayısıyla bu deneyimi daha önce yaşamamış olanlara, o yüzden bunları biraz detayları bırakalım istedim ki belki Bozcaada'ya bu vesileyle gelmemiş olanlar gelir ve bu deneyimi de yaşarlar diye düşünüyorum.
Şu anda Talay Şarapçılığın bağların içinde dolaşıyorum. Bozcaada'da farklı üreticiler ve alabildiğine uzanan bir sürü bağ var. Zaten arabayla yol yaparken çok keyifle bunların arasından geçip gidiyorsunuz. Ama biz biraz içine girelim istedik. Hemen buraya gelmişken de söyleyeyim. Bozcaada'nın bağcılık ve şarapçılık kültürü zaten çok eski zamanlara dayanıyor. Bundan 2500-3000 yıl öncelere, geçmiş zamanda antik çağlardan beri, hatta Tenedos paralarının üzerindeki o salkımlar, üzüm salkımları zaten buranın zenginleşmesinde ve ticaretinde şarabın yerini bize anlatıyor. Üzüm olacak minnakları görüyor musunuz? Bu arada adanın coğrafi işareti bir üzümü de var. Çavuş üzümü, hatta ona kraliçe diyorlarmış. Aslında sofralık bir üzüm olarak geçse de burada çavuş üzümünden de şarap yapıyorlar. Onu tadacağız. Adanın çavuş üzümünden farklı, yine bu bölgeye ait, Kuzey Ege'ye ait, Trakya'da da görülen farklı üzümler de var Bozcaada'da yetişen. Onlar içinde kuntra, karalahana ve vasilaki var. Farklı tabii ki üzüm çeşitleri de adanın başka yerlerinde yetişiyor ama bu bölgeden konuşacaksak bu dörtlüyü saymadan olmazdı. Şimdi biz denize doğru gidiyoruz. Farklı koylar görelim, gösterelim diye, ama şu manzarayı görünce çat diye durduk. Çünkü gerçekten zeytin ağaçları yol kenarında. Burada böyle asmalar, arazi iniyor çıkıyor. Uzakta mavilik deniz. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf karesi gibi. Yakın zamanda Toskana'da biliyorsunuz o UNESCO mirası listesine girmiş olan o insan eliyle yaratılmış araziler vardı. Val d'Orcia, vadi vardı. Burasının neyi eksik yani bilmiyorum. Bizi de görsünler. Baksana güzelliğe. Bayıldık. Aslında biraz Bozcaada'da yol yapmanın böyle bir keyfi de var. Yani sadece amacınız varacağınız yer değil, yolun kendisi olduğunda da bunları yakalıyorsunuz. Gerçekten sert bir rüzgar. Denizden gelen o tuzlu bir şey var. Buranın teruarına etki eden şey o. Denizin tuzu, rüzgar, kireçli toprak. O yüzden de üzümler bu karakteri alıyor. Yok, çok uzun. Ay gerek yok. Ay ben buradan söyleyeceğim. Güvenen borazan çalsın noktasına geldik şu anda. Biraz sıcak. Bu yoldan böyle aslında biz daha önce arabayla gidip akvaryum koyunu görmüştük. Tabii yazdı, yoğun bir sezon olduğu için kalabalıktı. Bu bakir koylardan biridir. Evet, suyu, denizi güzeldir ama sezonda çok kalabalıktır. Şimdi tatlı tatlı, daha otlar da kurumamış. Etrafta hem yeşil görüntü var hem ıssızken de gösterelim dedik. Fakat girişi demirle kapamışlar, artık araba girmiyor herhalde. Bu sezon bilmiyorum gelince açarlar mı? Ama buradan aşağıya gittiğinizde bakir, kendi halinize bir koy ararsanız off sezonda kendi halinizde kalırsınız. Yüksek sezonda kalabalık ama güzel bir denize girersiniz. Şimdi size farklı bir seçenek buldum arkadaşlar. Bu sefer yeme içme limitli Neco Beach. 2 tane parkı var. Havadan giriş parası verip yediğinizde içtiğinizi ödemek dışında 1500 lira veriyorsunuz. O bir harcama limiti, alt limit bu. Gün boyu kullanabiliyorsunuz, yiyip içebiliyorsunuz istediğinize göre. Ama aynı zamanda zemin yeşil, bak çim. Çim zeminde olmak da çok tatlı. Her akşam suluyorlarmış. Daha doğrusu burası galiba ayrık otu, böyle sarmış sarmaşık gibi. Böyle yeşilden maviye. Ben burayı keyifli buldum açıkçası. Onu da bir söylemek isterim. Evet, biz de bir yüzmeyelim mi? Hayat bize güzel demeyelim mi? Sadece sizin için su sıcaklığına bakacağım. Küçük bir kontrol. Yazın geldiği görünüyor herhalde. Ben daha teyze elbisemi çıkarmadım ama hemen Latif'le sohbet ediyorduk. Dedim ki gel kamerada da konuşalım. Ayazma'ya gelenlerin şu şezlong, şemsiye organizasyonu kim işletiyor öncelikle? Burası kaymakamlığa bağlı bir yer. İşletmesi de Bozcaada Spor Kulübü'ne bağlı. Gelir oraya gidiyor yani. Evet. Peki sezon ne zaman başlıyor, ne zamana kadar hizmet var? Mayıs'ın ortasında dikimlere başlıyoruz.
Dikileriniz bu şemsiyeleri şu Evet, yerleşimi evet, evet, söylüyorsun. evet. Eylül sonuna Ekim'e kadar buluyor. Peki burada şezlong şemsiye fiyatlarını öğrenelim 2026 yazı. Şöyle takım olarak 1000 lira, şezlongun tanesi 300'den hesaplanıyor, şemsiye de 400 liradan hesaplanıyor. Öyle söyleyeyim size. Parçaları birleştirin artık. Kaç kişisiniz? Gölgemi istiyorsunuz? Evet, evet aslında biraz öyle oluyor. Peki kaç kişilik kapasite var? Net bir rakam veremiyorum ama 470 küsür gibi bir rakam var. Şemsiyeden hesaplanıyor. 470 şemsiyeden söyleyeyim. Çarpı 2 yapacağız. Deniz acıktırır lafını bilirsiniz değil mi? Bu kesinlikle doğrudur. O yüzden yaz tatilinde güzel bir denize yüzdükten sonra keyifle bir şeyler yemek istersiniz. Şimdi ben bulunduğumuz bölge ve yaz dolayısıyla mutlaka bir çoban salata söylerim ki söyledim. Gelecek tadına bakacağız. Dedim ki buralarda kabak çiçeği olduğuna göre kabak çiçeği dolması yiyelim. O her zaman olmuyormuş. Bu restoranın anneleri yapıyormuş evde. Ama bugün yokmuş. Menüde yazıyor. Gelince siz de gelirsiniz sorabilirsiniz. Dedim ki her yer asma. Peki yaprak sarma hem etlisi hem zeytinyağlısı varmış. Ben zeytinyağlı vişneliymiş. Onun tadına bakmak istiyorum ama hepsinin Bozcaada usulü ve evde yapılıyor olması benim hoşuma gitti. Bir de en önemlisi donmuş patates yok. Anne patatesi var ki bence bu bir kırmızı çizgi konusudur. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Gördün mü patatesleri? En sevdiğimiz patates budur. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Soğuk bira, kalamar, patates, çoban ama aynı zamanda bir de zeytinyağlıyla bir öğle yemeği yapıyoruz. Bu arada bu kıyı boyunca farklı mekanlar var. Biz biraz sona doğru geldik. Biraz daha keyifli, tenha buluyorum ben böyle uçlarda kalmayı. O yüzden yemeklerimiz de geliyor. Geldi çoban gitti. Çobana. Bizim miydi o? Soğanı da bol bir çoban geldi. Domatesin kokusu da geldi. Buradayız yani Kuzey Ege, hemen zeytinyağından biraz artış yapıyoruz. Kalori ekliyoruz salatamıza. Zeytinyağının zevki ayrı. Domatesin güzelliği ayrı. Bence yaz salatası budur ya. Şimdi peki burayı kiraladınız. Duş, tuvalet gibi ihtiyacınız varsa soyunma kabini ne yapacaksınız? O zaman restorandan 20 liraya jeton alıp kullanabiliyormuşsunuz. Ya da burada yiyip içiyorsanız o zaman jetona para vermiyorsunuz. Müşteri olduğunuz için ücretsiz kullanıyorsunuz. Ama yeme içme servisi aşağı plaja yok. Kendiniz çıkıp ya burada yiyeceksiniz ya da alıp aşağı kendiniz götüreceksiniz. Tabii lütfen çöplerinizi toplamak kaydıyla bulduğumuz gibi bırakalım ki sonra gelince buralar ne pis diye kimse şikayet etmesin, değil mi? Yeni bir ada gününden herkese merhaba. Nasılsınız? Çok tatlı. Ay çok güzel bu. Çok hoş. Gördüğüm en hoş yelpaze şu ana kadar. Ne kadar bunun fiyatı? Ada manzaraları herhalde bunlar. Evet. Şuradakiler falan değil mi? Ben bunu sevdim. Bu ne kadar? Ben hediye edeyim onu size. Güle güle kullanın. Ben direkt bununla çıkarım sokağa. Çok tatlı. Bozcaada'da küçüklü büyüklü böyle mini mini dükkanlar çıkıyor ama Noi'yi ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Çünkü Noi seramik olarak bir isimden doğru bir merakım vardı. İlk öyle fark etmiştim. Fakat şimdi sokakta yürürken aslında ismi görmeksizin içeri girdik. Çünkü dükkan böyle direkt içeri çağırıyor. Teşekkür ederiz. Aslında gene zevkler ve enerji tuttuğu zaman ayaklar sizi Muhakkak, oraya getiriyor. Sizi biraz tanıyalım mı? Adalı mısınız? Adalıyım. Yerlisiyiz adanın. Buraya yerleşen ilk Müslüman ailelerden biriyiz. Beraber üretiyoruz annem ve kardeşimle beraber. O yüzden adı Noi zaten. Biz olarak üretiyoruz. Burada atölyemizde, burada yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar seçici davranarak bir mekan yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki seramikler tamamen sizin ürettiğiniz atölyenizden çıkanlar mı? Evet, yani farklı alanlarda farklı markalarla çalışıyoruz ama seramikler tamamen kendi imalatımız. Siz seramikçi misiniz? Ben heykeltıraşım ama beraber seramik çalışıyorum annemle. Bazı Anneniz- küçük heykelciklerim var burada. Anneniz ne yapıyor? O da ressam, seramikçi, Annem Mimar sanatçı bir aile. Sinan tekstil tasarım mezunu ama çok yönlü bir atölyesi var. Yani yaratıcılık aileden geliyor ve beraber devam ediyor. Peki ne kadar zaman bu dükkan açık ya da böyle tasarım dükkanları adada açık?
Aslında sezonluk birçok buradaki dükkan, işletmeler gibi. Şimdi bu sene Mart ayında açtık ilk bayramla beraber. Ama biz kışın da burada yaşadığımız için özel günlerde işte kalabalık olma ihtimali olan dönemlerde açıyoruz yine. Ağırlıklı üretim zamanı ama kışın. Çok güzelmiş. Keyifli teşekkür güzel bir ederiz. sezon olsun. Sizinle Çok tanıştığımıza mersi. çok memnun Ben olduk. de öyle. Şapkamızı da aldık gidiyoruz efendim. Keyifle kullanın. İyi Teşekkürler, günlerde. sağ olun. Efendim, şu anda sokaklarını dolaştığımız mahalle Rum Mahallesi denen kısmı. Zaten biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Bozcaada'da bir Rum, bir de Türk mahallesi var. Rum Mahallesi dediğimiz şey birbirini güzel kesen, ızgara gibi sokaklar, güzel bir perspektif ve evlerin tabii ki hoşluğu gözünüze çarpıyor. Bu arada bir kilise hemen karşımıza çıktı. Türk Mahallesi'ne durum biraz daha farklı. Orada durum şu, orada net bir perspektif görmüyorsunuz. Daha yamuklu yumuklu, birden bir şeyin üstüne bir ev çıkıyor falan. Oradaki yapı farklı, sokağın ruhu farklı açıkçası. Genelde yeme içmeler, meyhaneler filan da bu Rum Mahallesi bölgesinde toplanıyor. Rum Mahallesi'nde gündüz sokak arasında dolaşmak benim için çok keyifli. Çünkü çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor. Bir kere evlerin, o cumbaların, kapıların renkleri, önlerine konan çiçekler ya da mekanlardaki bu ruh gerçekten keyif verici. Çünkü görsel olarak da iyi tasarlanmış, estetik, aynı zamanda sakin, sessiz ve huzurlu. Şimdi sokaklardan Salhane'ye doğru aralardan yol bulmaya çalışıyorum. Daha çok böyle konserlerin, böyle müziğin ve etkinliğin oldu ama önünden denize de girilen, aynı zamanda kalenin hemen yakınında olan yer Salhane. Bozcaada bu arada farklı kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan bir ada. Yani yıllardır evet bir caz festivali yapılıyor ve devam ediyor. Bunun yanı sıra işte böyle filmle ilgili festivaller, bisiklet, trekking, yani birçok aslında farklı ilgi alanında insana hitap edecek yıl boyunca özellikle sezonda seçenekler var. Bunu adanın uygulamalarından, kendi ada belediyesinden ve ada ile ilgili birçok yerden takip edersiniz. Şu anda önümdekine bak, kedi yazıyor mavi pencerede. Bu nedir ya? Bak, güzelliğe bak. Çok güzel değil mi? Of of of, keyif. Küfelik olmak diye bir terim var ya, çok eskilerden gelir. Bak bu küfe benim ayakta duracak halim olmasa içine atıp sırtında hamalların eve götürdük küfelerden. Eskilerin yani. Ben buna girerim. Tapas bar yazıyormuş. Yemek için burası daha çok, öyle mi? Daha çok yok. Akşamları kulüp gibi oluyor. Ha. Gündüzleri hem kokteyl var hem kahve de var. Adanın yenilerinden hep bahsediyoruz. Bir de eskileri var. 1940'tan beri gördüğünüz gibi. Onun da burada menüyü koymuşlar. Şöyle bir bakalım. Bu da hemen kaleye ve kıyıya bakıyor. Çok tatlı burası da. Bozcaada demek şu beni gördüğünüz hal demek. Benim daha yıllar önce yaptığım videoda aynen bu hareketi yapmıştım. Demek ki değişmiyor. Durum şu, arkadaki kaleyi bir gördünüz herhalde. Bozcaada'ya gelirken hemen bu kaleyle karşılaşırsınız. Şöyle feribottan ilk baktığınız anda. Kalenin tarihi çok ama çok eski. Fenikeliler, Cenevizliler, Osmanlı ilk kez Fatih Sultan Mehmet alıyor ama bu haliyle değil o zamanlar. Yani yıllar içinde çok değişiyor. Şu an gördüğümüz kale 1815 yıllarından günümüze aşağı yukarı bu formüle geliyor. 2. Mahmut zamanı. Ama tarih içinde yıllarca onun eline geçiyor, bu ele geçiriyor, o ona devrediyor falan oluyor, filan oluyor, restorasyon geçiriyor ve Bozcaada Kalesi şu an gördüğünüz haliyle ziyaret edilebiliyor ve hemen de merkezde, limanın orada en karakteristik mimari yapılarının başında. Kalenin öbür uç tarafına geldik, Salhane'ye. Salhane Tenedos bu arada adanın mitolojik eski adı. Diyor ki 1950'li yıllarda Bozcaadalıların kesim yeri olarak kullandığı bu yer, Salhane kelimesi burada anlam değiştirip içinde mutluluğun, huzurun, neşenin olduğu bir yer anlamına gelmiştir. Yani bugünkü içinde yaşanılan ortamlar demek ki insanı mutlu ediyor, keyif veriyor, neşelendiriyor. Özellikle güzel müzik olduğunda, caz festivalinde filan ben burada güzel konserler de dinlemiştim. Güncel neler yapılıyor bilmiyorum, siz takip edersiniz. Hey yo.
Güncelliyoruz hemen. Salhane hala müzikle ilgili etkinliklerine, caz festivalinde konserlere ve kendi programlarına devam ediyormuş. Ama bu iskeleyi yapmışlar. Burada güneşlenmek havanın uygun olduğu zamanlarda 2,5 metreymiş. Bu iskeleden denize girmek de mümkün. Ya da gelir işte bir şeyler içersiniz, barı açık filan. Böyle devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında müzikle ilgili duyurularını zaten paylaşıyorlarmış. Beni bırakın bu dükkana. Murat sen bir tur yap, ben azıcık içeri bakayım diyeceğim ama neyse. Dondurma alarmı. Sadece dondurmacı zannettim, başka da her şeyciymiş. Kekler, kurabiyeler, bir şeyler. Saçınızı atıp geliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum, düzeltin. Fincanlarınız güzel Türk kahvesi var. Dondurma var, kurabiye var. Glutensiz ve vegan ürünlerimiz var fazlasıyla. Şimdi aslında mesele şu olmuş, menülere bakıyorum. Böyle daha sağlıklı yaşam trendi ortaya çıktığı için hepimiz biz 150 yıl birazcık- yaşayacağız. Onun için bütün menülere girmiş durumda. Ya, Bir top illaki. dondurma 2026 yazında ne kadar? 100 TL. Kahve ne kadar Türk kahvesi? 250 TL şu an. Yanında ama Kahveniz pahalı değil mi ya? biz Direkt yanında sorarım. biz yanında ada kurabiyesi ve suyla servis ediyoruz. Artık tuhaf bir şekilde Türk kahvesinin yanına eskiden su söylenmez, o getirilirdi. Evet. Su getirmiyorlar. Su getirse de onu ayrıca hesaba Biz yazıyorlar. eski usul her şey eski bildiğiniz gibi eski Türkiye'deki gibi ikramları olan çayı kahvesi böyle boş içilmeyen Paket bir yer. diyorsunuz Aynen. 250'ye. Peki o zaman. Dedi ki güzel bir kahve molası verelim ve kahveciler çok artık biliyorum, kahve içmeden güne başlayamayanlar, kahve içmeden günü geçiremeyenler var. O zaman bir kahveci size gösterelim. Ben de gideyim bir Türk kahvesi içeyim. Sokağa da ayna koymuşlar adeta benim için. Rüzgardan sersem oldum bugün, biraz fazla rüzgar var. Neyse ya, siz benim her halime alışkınsınız da. Olsun. Kahve için komşunun banka geçtik. Bir geldi önümüze bir ne diyeyim tahta tepsi. Siz söyleyin bunlar ne? Bunlar bizim focaccialarımız. Ekşi maya hepsi. Ekşi maya focaccialar. Evet, 40 yıllık bir ekşi maya tarihimiz var bizim. 10 yılda bize gelene kadar hazırlandılar. Gerçekten mi? Evet. Biz böyle yemeği çok seven bir ekibiz. O yüzden yedirmeyi de çok seviyoruz. Siz mi yapıyorsunuz? Şefim, Sibel şefim. Nihal Sıla, Sibel Şenay olarak. Şimdi ben de kalkayım o zaman ya hep beraber. Şimdi focaccialar geldi. İçinde neler var bunun? Böyle bir peynirini görüyorum, şarküteri ürünlerini görüyorum. Aslında menülerimizi hep oluşturduk. Hepsinde farklı kombinasyonlar yaptık. Bazısında antrikot var, bazısında hindi füme var, bazısında bal kaymak da yapıyoruz. Tamamen böyle hani Kalori isteğe bombası. göre değişiyor. Bal kaymak deyince bir kaldım böyle. Evet, sabah kahvaltılarında genelde. Kaçta oluyor. açıyorsunuz? 8'de açıyoruz. Siz yeni mi açıldınız? Evet, çok yeniyiz daha. Aa, bu Bozcaada ilkler üzerinden gidiyor gibi oldu. 3 kadın ortak mısınız? Öyle mi? Ben anlamaya çalışıyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o kadar spontane ve plansız gelişiyor ki hani böyle arkada bir mizansen yok. Gerçekten soruyorum şu anda, bilmiyorum çünkü. Gerçekten. Şimdi ben işletme sahibiyim ama ekmeğimi hanımefendiden kazandığım için Beraberce diyorsunuz. Siz arkadaş Ben desteği mi? vitrin. Ben vitrin. Aynı zamanda. Şimdi mesela bunu nasıl satıyorsunuz? Böyle küçük dilimler halinde mi satıyorsunuz? Aslında porsiyonlar halinde satıyoruz. Ha, burada Daha şöyle yoğun. denize gidenler, gün batımına gidenler Evet, uğrayıp evet, sizden de böyle bir şey alabilir o Aynen zaman. öyle. Peki şöyle yapalım. Hayat bana güzel de gördük, öyle geldik diyenlere var mı sürprizler? Tabii ki var. O da artık size ne sürpriz olur biz bilmiyoruz. O sürpriz de Evet. size kalsın. O andaki sürpriz. Şimdi anakaraya bağlantısı olmadığı için Bozcaada'nın tedarik konusunda çok problemler yaşıyoruz. Bayramiç'te, Ezine'de, Çanakkale merkezdeki bu işi kendi yerinde yapan teyzelerimizle anlaştık. Yani kendi Evet. domatesini yetiştiren, Domatesini, kendi peynirini yapan peynirini, gibi mi? rokasını evet yani en büyük yani rokayı her yerde bulabileceğinizi zannediyorsunuz. Hayır bulamıyorsunuz. Yani biz burada ana ürünümüz domates, Yani bunlar roka, halden peynir. falan ya da böyle Hayır, bir yerden hayır, toptancıdan hayır, gelmiyor. hayır. Buradaki Evet. yerel üreticilerden Aynen, evet. bayağı evinde bahçesinde olan Evet. hatta peynirini yapan. Evet. Güzel bir şey bu. Zeytinli'den mi gitsem ne yapsam, çok heyecanlı. Mikrofonu bırakayım artık ben. Şimdi şuraya bir bakalım istiyorum. İçeri gireceğiz. Bozcaada Yerel Tarih Müzesi yanımızdaki bina ve altında şöyle yazıyor. Bozcaada'nın Türk ve Rum kültürüne yaptığı katkılarından dolayı ödüllendirilmiş UNESCO tarafından 2013'te.
Bu ilk oda Bozcaada'nın fotoğrafları ve bu içinde bulunduğunuz binanın tarihçesiyle ilgili. Burada da 3 ayrı dönem Bozcaada görüntüleri var. Bu duvardakiler en eski ada fotoğrafları. Eylül-Ekim 1909 yılında George Bezon isimli bir Fransız seyyah çekmiş. Orijinalleri cam filmler. Bunlar 80 adet. Paris'te bir müzayededen bunları satın aldım. Karşı duvardakiler de Ara Güler'in 1955 yılında gelip çekip daha sonra bana armağan ettiği 26 kare fotoğraf. Ortadaki maket, içinde bulunduğunuz bu bina. Binayı da bu aile albümleri olan sol üst köşedeki Dimosthenes Tulmidis 1876 yılında yaptırmış. 1923 Lozan'a kadar burası Yunanistan konsolosluk binası olarak kullanılmış. Aile daha sonra 1950 yılına kadar ev olarak kullanıp 1950 yılında da Bozcaada'sını terk edip Avustralya'nın Melbourne kentine göç etmişler. 1950 yılında aile giderken bizim kapının önünde anneleri, oğlu Costa ve kızı Ketin'in bir fotoğrafı var. 2006 yılında tekrar geldiler. Birlikte bir fotoğraf çektirdik. Geçen sürede insanlar tabii çok değişmiş ama bizim basamaktaki kırık halen duruyor. Tenedos burada bağımsız bir ada devleti olarak M.Ö. 550 ve 330 yılları arasında farklı değerde bakır ve gümüş sikkeler basılmıştı. En çok bilip konuşulan bu çifte balta ve üzüm salkımı, hani Zeus'un simgesi sayılırdı. Girit adasında başlayan, daha sonra bütün Akdeniz ve Ege'ye yayılan Minos kültürüyle ilişkilendirilen. Dolayısıyla buranın bağcılık ve şarap kültürü o dönemin paralarında da var. Fransızlar tarafından askeri üs olarak kullanıldığı döneme ait belge ve objeler var. Her odanın kapısında bir numara var ve o oda belli bir döneme ve hikayeye ait objeleri, belgeleri size teşhir ediyor. Bilgiler var, yazılardan okuyup öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraflarla, altındaki tarihlerle ya da objelerin üzerindeki notlarla bütün hepsini birleştiriyorsunuz aslında. Şimdi çok keyifli ve çok ilginç detaylar var ve çok fazla parça da var. Aslında hem belge olarak hem obje olarak dönemler ve hikayeleriyle, dolayısıyla hani inceleyip bakmaya kalktığınızda gerçekten bütün bir gün burada çok rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Denizciler, kaptanlar, süngerciler, balıkçılar ve deniz kabukları koleksiyonunun olduğu odadayız. Tabii bir ada, bir süngerci kıyafeti var. Ayağında bak böyle ağırlıklı kurşun ayakkabı, şu göğsüne takılan ağırlık vücuduna kurşunlar. Şurada fotoğrafı var bak nasıl görünüyordu giydiğinde diye, siyah beyaz. Burada duvarlarda adalı ressamların resimlerinden örnekler var. Mesela 60'lı yıllarda Bozcaada'sının Sulubahçe mevkiine, yani güney kesimine gelip yerleşen 7 tane dönemin en önemli ressam heykeltıraşları var. Özdemir Altan, Altan Gürman, Sadi Diren. Bunlar dönemin en önemli ressamları. Evin alt katına indik. Burası da 1925-65 arası gündelik yaşamdan objeler şeklinde. Yalnız gerçekten insan başını nereye çevirse şaşırıyor, nereye baksa şaşırıyor. Çok detay var. Oyuncaklar. Bak burada da bağcılık, şarapçılık. Bozcaada'da imal edilen fıçıların meşe ağacından hazırlanan tahtaları hafif kavisli kesilir, kiriş yerleri açılmış olarak İstanbul'dan gelirdi. Saç ruloyla fıçıcı usta bunları birleştiriyormuş. Evet, müzeye veda ediyoruz ve adadaki zaman yolculuğumuzu burada bitiriyoruz. Gündelik hayata, bugüne geri dönüyoruz. Hadi şimdi farklı bir lezzet test etmeye gidelim. Aslında hem şarap pizza, bir taraftan da adadayız. Balık ürünleri, daha doğrusu deniz ürünleri ve şarap. Hangisini bakalım tadacağız? Bu arada Bozcaada Hayat Bana Güzel'den çıktı. Yiye yiye Bozcaada'ya doğru gidiyor. Aslında Bozcaada'da zaten tatil yapmak biraz böyle bir şey. Keyifle yiyip içmek, muhabbet etmek ve farklı deneyimler. Aslında dostlarla, arkadaşlarla, sevdiklerinizle adanın tadı çok iyi çıkıyor. Yüzmek dışında yapılacak ne var? Güzel yiyip içmek var. O yüzden yiye yiye Bozcaada. Şimdi Bozcaada'dayız. Ada ruhundan biraz bahsedelim istiyoruz. Bundan en iyi kimle bahsedebiliriz? Adayla. Ada, seni tanıtalım mı?
Merhabalar, Ada Koloğlu ben. Bozcaada'nın köklü ailelerinden Talay ailesinin son kuşak üyesiyim. Yaklaşık 500 yıllık bir Bozcaada geçmişimiz var. 2020 yılından beri de 12 ay adada yaşıyorum. 12 ay. 12 ay adada yaşamak nasıl oluyor? Böyle kışın böyle bir oynatma gelmiyor mu sana? Ya bu daraldım ben burada ya falan diye. Bazen oluyor. Oluyor mu? Bazen oluyor ama hani kendinizle vakit geçirmeyi seviyorsanız, hobileriniz varsa, biraz sakinliği, sessizliği seviyorsanız burası gerçekten müthiş bir yer. Adaya ait ilk anılarında kaç yaşındasın? Adanın sendeki anıları ada olarak. Kendim bildim bile yani. Hani ilk yani denize girmemden tutun. Yüzmeyi öğrendim. Nasıl Tabii, yüzmeyi öğrendiğini bilmiyorsundur Allah hiç bilir. Değil mi? hatırlamıyorum, evet. Böyle doğdum ve yüzüyorum falan. Aynen öyle. Peki adalı olmak, ada ruhu nasıl bir şeydir adada yaşamak? Ya adada yaşamak aslında bir seçimden ziyade bir vazgeçiş gibi tanımlıyorum ben. Çok güzel tanımladın. Çünkü hani şehir hayatındaki pek çok imkan, hani sosyal imkanlar, işte kültürel imkanlar, sağlık imkanları gibi pek çok şeyden aslında vazgeçip burada başka bir hayat yaşama arzusu, başka beklentiler, başka arayışlar. Tabii ki zorlukları da var ama bir o kadar da keyifli yanları da var. Adada yaşamakla nasıl bir hayat bizi bekler? Yani ne bileyim sabah kalkar hemen gider yüzer misin atıyorum. Yoksa bir süre sonra deniz tanıdık gelir de çok da gitmez misin mesela? Yani ne gibi şeyler var? Nasıl bir şey? Ya bu aslında çok kişisel bir şey. Kişiden kişiye değişiyor. Yaz ve kış olarak ayırabilirim bunu. Yaz aylarında tabii ki turizmin yoğun olduğu dönemlerde pek bu tip şeyleri yapmaya vaktimiz kalmıyor. Mesela zannedilenin aksine Ekim'de ada soğuk olur zannediliyor ama genelde Ekim'de hava harika olur. Deniz de çok güzel olur. Deniz inanılmaz güzel olur. Biz genelde o tip zamanlarda adada tatil yapıyoruz. Yaz tatili için ya da ne bileyim festival için herhangi bir zamanda buraya gelecek olan insanlardan senden alabilecekleri tavsiyeler olabilir, uyarılar olabilir. Kişisel seçimler tabii ki çok ön plana çıkıyor. Eğer böyle biraz daha hani kalabalık, eğlenceli, böyle jurnalı tatiller seven misafirlerimiz dinliyorlarsa şu anda onlar için O burada yok değil. 15 Temmuz'la 1 Eylül arası diyebilirim. Adanın en böyle kalabalık En ve cafcaflı popüler olduğu zamanı. dönemi. Ama böyle daha sakin, daha dingin bir tatil isteyen misafirlerimiz için de benim şiddetle önereceğim tarih 15 Eylül ile 30 Eylül arasıdır. Çünkü o tarihlerde bütün işletmelerimiz açık. Denizimiz harika, havamız harika. Çocukluğundaki zamandan buraya doğru geldiğimizde Bozcaada'da neler aynı kaldı ya da neler çok değişti? Böyle çok sivri öne çıkan söyleyebileceğim bir şey var mı? Neler aynı kaldı? Birincisi Bozcaada doğal anlamında, doğal yapısı anlamında gerçekten çocukluğumla neredeyse aynı yapıda. Bu çok güzel bir şey. Türkiye'de çok az rastlanan bir şey. Yani doğal yapısı neredeyse hiç bozulmadı. Turizmle beraber tabii değişen şeyler oldu. İşletme sayısı arttı, otel sayısı arttı. Beni en çok üzen, tabii ki turizm çok kıymetli. Hepimiz bununla burada geçimimizi sağlıyoruz ama binlerce yıllık adanın kadim geleneği olan bağcılık ve dolayısıyla şarapçılığın adada her geçen yıl biraz daha azaldığını görüyoruz. Bizim jenerasyonda bağcılığa devam eden çok az arkadaşım var. Sohbet ederken önümüze tabaklar yavaş yavaş geliyor. Burada meyhane çok yaygın bir şey ama sonuçta adadayız ve deniz eşittir. Denizle ilgili bir şeyler yemek istediğinde menünüzde sizin pizza da var ama asıl birazcık deniz ürünlerinden, balıktan biraz bundan da bahsedelim. Adada hala kurulduğu günden beri en geniş menüye sahip alakart şarap restoranıyız. Bu önemli, şarap restoranıyız diye Şarap özellikle. restoranıyız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki adamızda da pek çok şarapla eşleşen ürün var. Ama tabii ki hani daha dünya mutfağına baktığımızda İtalyan ve İspanyol mutfağı, yani Akdeniz mutfağı bizim de damak tadımıza daha yakın ve adada daha ulaşılabilir malzemelerle yapabileceğimiz ürünleri aslında burada yorumlayarak sunuyoruz misafirlerimize. Başlangıçlarda ahtapot carpaccio ve bu sene menümüze eklediğimiz levrek ceviche. Bunlar bizim başlangıçlardaki spesiyallerimiz diyebilirim. Yine rezeneli kuzu inciğimiz var. Yine adanın geleneksel bir yemeği. Biz onu da biraz yorumladık. Evet, kemiksiz kuzu incikle yapıyoruz. Altında da çayır pilavı dediğimiz bizim yine bir pilavımız var. Otlu. Çayır pilavı Taze otlu bir pilav. Onu da biz çayır risotto adını verdiğimiz bir otlu risotto ile servis Çok tatlı. ediyoruz. O gelenekseli alıp böyle tatlı havalı bir dokunuş geliyor kulağa direkt. Evet. Diğer ara sıcağımız bizim çok özel ürünlerimizden biri iç midye kavurma. Bunda karamelize soğan var. Üzerine de taze maydanozla servis ediyoruz. Kabuksuz midye ama bunun sosunu söyleyemiyorum. Tek püf noktası beyaz şarap çektirerek Kayıttan yaptığımız sonra bir sos. küçücük
Azıcık kopya ver ya birazcık böyle. Beyaz Valla söz şarap. kimse söylemeyeceğim. Evde yapmayı denerim belki. Bu arada şimdi burada önümdeki kağıtta Bozcaada app görüyorum. Gezilecek yer, işte etkinlik, otoparklar, taksi numaraları, plaj önerileri, kampanya falan fazlası diye bir de QR kod var. Bu nedir? Sizin bir şeyiniz mi? Bozcaada hep geçen sene çocukluk arkadaşım Mertcan Kılıç'la beraber yaptığımız bir telefon uygulaması. Amacı da şu, tamamen internetteki Bozcaada ile alakalı dağınık ve eksik bilgileri tek platformda toplayıp adaya gelen ziyaretçilerimize adayı daha iyi tanıtmak üzerine yaptığımız bir platform. Ve aynı zamanda uygulamanın içerisinde adadaki bütün işletmelerimiz de var. Bütün aklınıza gelecek her türlü veri var. Yani bir tatilci, gezgin geldiğinde ihtiyacı olan bir şeyi nerede, ne bulacağına dair fikir edinebiliyor her şeyi burada. bulabilir. Taksi telefon numaralarından otopark konumlarına kadar resmi telefondan sağlık kuruluşları, etkinlik takvimi, rota önerileri, aklınıza gelebilecek her şey mevcut içerisinde. Durum şu, ben ahtapotu genelde daha yumuşacık, hemen böyle ağzında eriyen halini severim. Fakat burada tercihen özellikle biraz daha diri ama bu çiğneyemediğim bir dirilik değil. Makarnanın İtalyan usulü al dente böyle hafif diri pişirilmesi gibi düşün. O garip ya, anlatması çok tatlı bir diriliği var. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum şu an. Ama lezzeti çok güzel. Böyle değişik yani. Ya biz adada ahtapotu çok pişirmeyiz. Genelde biraz daha diri yeriz yani. O yüzden de böyle kendi sevdiğimiz gibi biraz servis ediyoruz açıkçası. Güzel, lezzetli. Saatler 23.45. Benim için 12 dedim mi bu kepenkler iner. Benim bünye uykuya geçer. Yedik içtik, muhabbetler ettik. Adadan bahsettik, yemeklerden, tuzlu balıklardan, şunlardan bunlardan derken çok güzel erikler geldi masaya. Aa ne güzel falan, pazardan aldık. Siz hemen gidip alabilirsiniz dediler. Dedim ki bu saatte mi? Evet. Çünkü ne varmış bakın, gece pazarı. Erik alacağız. Çok güzel kokuyor. Kokla. Kaz Dağları'ndan geliyor o araba. Of çok güzel, Kaz Dağları'ndan geliyor. Her akşam kuruluyor mu burası? Yok, salı günleri başlıyor. Hı hı. Saat 6 gibi, 5 gibi pazar başlıyor. Çarşamba günü saat 4-5 gibi pazarımız bitiyor. Kesintisiz öyle. Evet, her hafta devamlı böyle. 2 güne yayılıyor böyle. Aynen. Hiç böyle bir şey duymadım daha önce. İşte Bozcaada'nın şeyi de bu, özelliği de bu. Hep yani. öyle miydi eskiden beri? Evet. Çok ilginçmiş. Ürünlerimizi bir gün önce geliyoruz. Tezgahımızı ancak kurabiliyoruz. Gel gel. Girit top kabak 100, kabak 60. Sıcakta pazar gezmek bayıltır ya insanı böyle. Çok güzel, sakin, serin, oh mis gibi. Erik 200, erik 125, papaz erik. Bu daha diri kütür. Her şey kafam kadar görünmüyor mu? Domates şöyle hard diye domatesi yemek var ya. Her şey kocaman değil mi ya? Gece olduğu için büyük mü görünüyorlar kimse? Annem, ne yapıyorsun? Kapılarda, pencerelerde kediler bu. Biraz da Türk Mahallesi denen bölümün içinde dolaşalım. Siz de böylelikle karşılaştırmış olun bir göz olarak nasıl görünüyor bu mahalleler, birbirine benzerliği, farklılığı vesaire. Cumbalı falan böyle pencereleri böyle kepenkli ya da giyotin pencereler vardır ya, öyle evler görüyorum mesela ben. Bu arada sokaklarda her yere arabayla giremezsiniz. Dar olan yerler, çıkmaz sokaklar var. Sokaklar çıkmaz olabildiği gibi kapanlar var yollarda. Arabayla geleceklere dikkatli olun. Özellikle akşam saati karanlıkta falan gözünüzden kaçmasın. Otoparklar hani şu ana kadar ücretsiz, bilmiyorum yazın ücretlenen bir bölüm var mı ama arabanızı bırakıp yürüyeceksiniz aslında. Merkez küçücük bir yer. Bu arada Türk Mahallesi'nde durum budur. Gördünüz mü? Aslında müzede de görmüştük. Yıllar içinde farklılaşan yine o ızgara planlı yapıyı. Ama Türk Mahallesi'nde böyle başka sokaklar böyle gidiyor genelde burada. Dün akşamki yemeğim adına bir şey söyleyeyim. Finalde böyle bir armut tatlısı geldi. Şarapta da pişirilen, peynirli ve kendine has o armutun suyuyla falan onun böyle iç içe geçtiği, ekstra şeker konmayan bir tatlıydı, meyveli tatlıydı. O benim hoşuma gitti. Özellikle benim gibi çok hafif tatlıları sevenler için hoşunuza gider diye düşünüyorum. Deniz mahsullü paella geldi. O da yine restoranın sevdiğim lezzetlerinden biri oldu. Onları da buraya not olarak bırakmış olayım.
Buradan aslında yürüye yürüye dolaşa dolaşa limana doğru çıkmak istiyorum. Geçen senelerde geldiğimde sınırlı da olsa bir tekne turu vardı küçük grup için. Biz onunla şöyle bir dolaşmıştık. Kıyıdan Bozcaada'yı da görmüştük. Bu sene de var mı, nereleri geziyor onu bir öğrenmek istiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dünyanın her yerinde heykeller olur şehirlerde. Bir sürü yerde de böyle bir yerlerine daha parlaktır ya heykellerin. Hep söylüyorum videolarda. Şimdi bu üzümlü kızmış. Hoş geldiniz uğurlar ola yazıyor. Kimse bir yerine dokunmamış. Ben üzümlerini sevsem bolluk bereket niyetine. Ana bronz falan da değil malzeme, iyi mi? O yüzden parlamıyor. Kimse dokunduysa da olmamıştır o. Şimdi feribotun olduğu hemen şurada feribot var. Onun yanında burada kıyı boyunca restoranlar var. Balık restoranları ya da deniz mahsulleri. Şu tarafa yürüsek orada bir cevap bulur muyuz? Tekne turu yapan var mı diye. Tekne turları var ileride hemen. Limanın yan tarafında, sahil güvenliklerin yanında. Nasıl tekneler var? Kaç kişilik onlar? Yani ister 10 kişilik, ister 15 kişilik, ister 3 kişilik. Neleriniz var? Fiyatlar nelermiş bir bakalım dedik. Fiyatlarımız burada gördüğünüz gibi. Mezelerimiz 300-350, ara sıcaklarımız 850 ve 600 bağımında. Balıklarımız isterseniz güzel taze günlük balıklarımız. Olta balığı neler var dediniz? Şöyle mesela olta çıpan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne kadar bunun kilosu? Bunun kilosu 2200 TL. 2200. Barbunların 5500 lira kilosu. 5500 barbun. Tekilleri... Altın almak gibi barbun yemek. O ne ya? Sarafta altın. Ay harika bir çınar ve altında da hemen çiçek dondurma. Bunu başkaları da bana yazdı. Bir sürü insan yazdı Bozcaada'da. Siz dondurma seviyorsunuz Şenay Hanım. Çiçek dondurmayı da biliyorsunuzdur, yersiniz diye. Evet ama bir tane açılmış olan başka dondurmacı var. Bunu biliyordum. Onu da denemek istiyorum. Oraya bir gideceğim. Bize Jersey ineklerinin sütü geliyor. Gerçekten mi? Evet. Yağlı yağlı. Ve de lavantalı dondurmanın çıkış hikayesi bizdendir Türkiye'ye. Sakızlı dondurmamız var. Bal, badem, muz var. Bu arada topu ne kadar? Onu da öğrenelim. Sezonda fiyatlar neymiş? Vallahi şu anda topu 100 lira. Şimdi sonra dondurma yeriz falan derken elimize bir dondurma buluverdik. Hadi bakalım dondurmamızla yürümeye devam edeceğiz. Bunun sakızlı olduğunu emin misin? Bana vanilyalı vermiş olabilir misin? Sakızlı dondurmanın yanlış konduğunu düşündüm ben. Herhalde dedim vanilyalı kondu. Bence sakızı bayağı az kaçmış. Eğer her zaman öyle mi kazayla mı oldu bilmiyorum. Ama lavantalısı benim gibi lavantalı lezzet sevenler için çok güzel. Onu söyleyebilirim. Reçel ve otları sormaya geliyordum ben. Elimde dondurmayla soracağım ama nasıl soracağım bilmiyorum. Ben daha önce buradan hep domatesli dondurma diyorum. Domates reçeli aldığımı hatırlıyorum. Hala bu geçerli mi? Bademli domates reçeli. Zaten biz hani normalde baklava ikram ederken bayramlarda Rumlar domates reçeli tatlı olarak ikram ediyorlardı. Ha. Evet. Bu Rumlardan gelen bir gelenek, evet, domates reçeli. tabii, anladım, anladım. Kurutulmuş otlar, ölmez otu, kekik, lavanta. O ama lavanta değil, o amaranda. Amaranda Bozcaada'nın özel çiçeği. Evet. Bu hiç solmuyor, hep böyle kalıyor. Tamam ama ben şunları lavanta demiştim, Yok, bunları dememiştim. yok. Onlar mor kekik. Kaz Dağı'nda geliyor. Mor kekiği ne için kullanıyoruz? Yani kokusu için mi, hayır, dekor değil. için mi? Dekor için de değil. Bunu çay içebilirsiniz, yemeklerinize koyabilirsiniz. Zeytinyağının içine koyup kahvaltıda yiyebilirsiniz. Evet, evet çok faydalı. Bir de mesela mutfağınıza mı koydunuz? Böyle kokusuna bakın böyle. Ay çok güzel. Mis gibi kokuyor yani. Evet. Tamam. Böyle taşlara bakıyorum. Aa diyorum ölmez otu, buna geliyorum bakayım kokluyor. Buna bir geldim böyle oldum. Bu ne dedim? Yabani soğan mı dediniz buna? Neydi bunun adı? Yabani soğan. Yabani soğanmış. Buram buram soğan. Şok oldum koklayınca. Ne çıkarımda bulunuyoruz? Bilmediğiniz her şeye burnunuzu sokmayın. Bozcaada reçelleri yazıyor. Reçeli bol Bozcaada'nın ya. Bu arada bu tezgahlar sezon olmadığı için şu anda kapalı. Normalde tam sezon başladığında bu Temmuz, Ağustos'ta, Eylül'de geldiğinizde bütün gün bu tezgahlar açık ve genelde tezgahların başında da kadınlar oluyor. Kadının emeği, kadın iş gücü oluyor. Onu da bir belirtmiş olayım. Kahvaltılık karışım neymiş merak ettim. Bak zeytinyağının içine salçaya, makarnaya, salata her şey. Ne var onun içinde? Sumak. Sumak. Aha. Kekikler var karışım. Ada kekiği var. Ne kadar reçel çeşidi var burada? Vallahi bilmiyorum. Ben bir sayayım bakayım bak. Ayva, incir, alıç, patlıcan, acı biber, çilek, gül, çiftlik kabak, ceviz, yaban mersini. 22 tane şu anda saydık. İnan buna, sen yarın sorsan ben bunu hatırlamam. Ne yoksa gelir birisi onu sorar. Ha. Çok haklısın. Hep öyle olur değil mi? Bunlar da doğal nazar tütsü. Öyle mi? Evet. Evlerden uzak. Bütün kem gözleri. Anladım, evet.
Şunları alıp ben diyorum şöyle bir memleketi tütsülesek. Memleketi tütsü bile kurtarmaz. Çok haklısın, memleketi tütsü bile kurtarmaz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak tek şey işimize, gücümüze, aklımıza, fikrimize ve değerlerimize sahip çıkmak. Binanın kendisi eski ve yaşlı gözüküyor. Bir de ortada böyle soba falan da var. Yerdeki böyle çiniler, bu karolar. Böyle enerjisi çok tatlı bir seramik atölyesi. Burada dersler falan da veriliyormuş. Üstelik 15 yıldır varmış. Ben daha önce geldiğimde fark etmemiştim. Gözümden kaçmış belli ki. Minik minik de kapılarda ve kapı önünde de satış objeler var. Belki ilgilenenlerin dikkatini çeker. Atölye ortamlarını seviyorsanız ve el yapımı ürünler merakınızı çekiyorsa hemen kapıda bulabilirsiniz. Neler varmış bakalım. Tuzlu karamel. En sevdiğim şeylerden biri. Hiç daha önce yeşil erikli bir dondurmayla karşılaşmamıştım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hazırda erik varken ortada. Ekşi seviyorsanız mesela böyle limon, vişne, ahududu falan o tür tatları seviyorsanız bu erikli de seversiniz. Hele benim gibi erik seviyorsanız güzel yani. Bence yenir. Tuzla da servis ediyorum bu arada. Tuz mu? Evet, tuz ekleyebilirsiniz. Kuzu kulağı da aynı şekilde. Kuzu kulağına ve eriğe tuz serpip dondurma. Hiç böyle bir şey duymadım, görmedim. Vallahi benim çok hoşuma gitti bu. Benim için yapmışsınız bunu. Tam ada ruhu bu yalnız. Ah karpuzluya bak. Ya çok güzel değil mi? Kalbin sesini dinle. Çok tatlı. İyi beni bulur. Bolluk bereket hep benimle. Bu olumlamalar tabaklara da yansımış son yılların trendi. Bak, ben böyle iğneleri seviyorum çünkü çantaya tak, üzerindeki bir gömleğe, tişörte tak, ne bileyim şapkana tak. Çok işe yarar bunlar. %1 hissediyorsan hayat bana güzel seyret, enerjin yerine gelsin. Biz yine kendimize güzel, bahçeli, serin, ferah, keyifli, merkezde ama kendine ait müstakil bir yer bulduk efendim. Biz meyhanedeyiz. Önce ortam sizi çekiyor zaten. Sonra dedik ki biz buraya özgü neler ya da sizin dokunuşunuz olan neler var? Biraz adalı olsun. Kabak çiçeğini görüyorsunuz. Yine koruklu asma yaprağından zeytinyağlımız var burada. Şu kuru meyveler, kuru domatesler, ezine peynirli ve tohumlu güzel bir karışım var ki bu çok benlik bir şey. Tabii ki balık mezesi olmadan olmaz. Şunun vallahi ben adını şu an söyleyemeyeceğim. O bende eksikti. Az önce öğrendim bunu. Patates püresi, file badem, içinde yeşillikler falan var. Adı neydi bunun ya? Skordalyaymış. Bayağı cehale şov. Otur sıfır. Ayvalı yoğurtlu, havuçlu falan böyle acayip bir şey. Ki ben ayva çok severim, yoğurt severim. Bütün sevdiğim şeyler bu mezede var. Bunun da adını alalım lütfen. Kopya çekiyoruz. Geyve. Geyve. Bana çok uydu bu karışım mesela. Bunu da çok sevdim. Yanına limon da koyduklarına göre limon da sıkın, ekşiyin demek istiyorlar herhalde. Çok güzel. O bademin kavruk kıtırlığı, çıtırlığı, içindeki soğan, o patatesin hissiyatı, ekşiyi çok güzel karışıyor birbirine. Bunu sevdim ben. Asma yaprağında keçi peyniri geldi soframıza sıcak olarak, ara sıcak olarak. Çünkü adada bolca asma yaprağı var. O zaman asma yaprağını sofralarda kullanmak bence çok mantıklı. Yaprağın tadını ben çok severim zaten. Bu arada demin yediğimiz zeytinyağlı yaprak sarma, koruk gerçekten bir kez daha söylüyorum. Yani bu hayır gelme şeytan manasında değil, artı puan anlamında bunu söyledim buraya, çok güzel. Çok güzel. Tabii bir tek şey var. Tık 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 cevap veriyoruz. Tuz oranı biraz yüksek oluyor tabii ki. Peynir tuzlu bir peynir. Ot kavurma geldi. Üstünde de yoğurt var. Bu yöreye ait otlardan ebegümeci, gelincik, turp otu ve pazıdan oluşan fıkır fıkır kaynayan bir tabak geldi. Çok biliyor gibi anlattım bu şeyi, tam birkaç saniye önce kopya çektim. Yalnız koku o kadar güzel ki. Tabak sıyıra sıyıra devam ediyoruz. Asma yaprağında Sardalya'ya gelene kadar aslında doyduk dedik ama kokusuyla ve şu resmiyle geldi. Onu da göstereyim. Şu şekil. Ben bu böyle mi yapılıyor diye az önce sordum. Bu evet Bozcaada'da böyle yapılıyormuş. Ben bu versiyonda hiç yememiştim. O kokusu, aroması çok geçmiş güzel. oldu.
kamera her zaman kayıtta değil ve dolayısıyla biz çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Çok da hoş sohbetler yapıyoruz. Bozcaada da Hülya Hanım gerçekten dün akşam da bir parça sohbet ettik. Şimdi böyle geldi masamıza, merhaba dedi, tekrar sohbet. Ama sohbetin bir noktası adada bağcılık, en zor tarım olması, çavuş üzümü, geçmişte nasıldı, bugün nasıldı derken ben dedim ki lütfen bunu kamerada da birkaç dakika konuşalım mı? En zor tarım şekillerinden bir tanesi. 11 ay bakarsınız bağa, 1 ay dinlenirsiniz, 11 ay içindesiniz yani. Çavuş üzümünü yetiştirmek zor. O zaman yani 70'li yıllarda buradan 11 ile 14 kamyon üzüm kalkardı günde. 1 ay hasat yapılırdı. 10 kiloluk kasalarda üzeri kağıt kaplanır. İşte değişik bir ambalaj şekli vardı. Buradan çektirmelerle İstanbul'a giderdi. Ve bir bağın geliriyle İstanbul'da bir daire aldım diyen büyüklerimizi duymuşluğumuz vardır yani. İstanbul o çavuşu beklerdi. Kehribar rengi olur. İri taneliydi, ince kabuk ve müthiş bir rayası vardır. Şimdi şarabını yapıyoruz biz. Talay ailesi olarak yapıyoruz. Birkaç firma daha yapıyor. Corvus başlattı ilk çavuş. Troya Bağ Yolu diye bir oluşum var yeni. Evet, onu gördüm. O da, bu yıl yeni bu da oluşturulan bir şey. Yeni daha bebek bir destinasyon oluşturmak amacımız. Biraz Eceabat, Gelibolu'yu da içine alarak, yani bu bölgeyi, Troya bölgesini içine alarak, yanılmıyorsam 6 firma var. Bunu arttırmak gayemiz. Tabii gastronomiyi de geliştirmemiz lazım bununla beraber. Bence adaya faydalı bir proje. Adada yol yapıyorsunuz. Yani farklı koylara gidiyorsunuz, bağlara gidiyorsunuz, gün batımına çıkıyorsunuz filan derken arabasız ada çok kolay değil. Tabii yazın minibüs vesaire var ama araba gerekli. Bu arada benim de yol arkadaşım MC, ona da çok teşekkür ediyorum. Bu seyahati birlikte yapıyoruz ve çok da keyifli yol alıyoruz. Şimdi ben sizi hemen atlıyorum ve gün batımına götürüyorum. Hadi. Polenta'ya gün batımını görmek ve günü keyifle bitirmek için geleceklere birkaç not vereyim. Zaten adanın batısındayız doğal olarak. Güneşi batırıyoruz. Merkeze 6-7 kilometre. Yoğun sezonda, turistik sezonda buraya minibüsle geliyormuş. Ama arabayla gelecekler için de söyleyeyim. Özellikle yoğun zamanlarda, ne bileyim belki caz festivali zamanında çok fazla araç trafiği olur. Oldukça gerilerde arabayı bırakıp yürümeniz gerekir. Yani demek istediğim biraz önce gelin. Gelin, kendinize uygun bir yer bulun. Güneşi en güzel batıracağınız noktayı seçtikten sonra oraya böyle şezlongunuzu, ne bileyim sandalyenizi, masanızı koyun. Belki aşağıdan sepetinizi aldınız, içeceğinizi, yiyeceğinizi hazırlayın. Hafiften insanları rahatsız etmeyecek bir müzikle olayı da tatlı tatlı coşturabilirsiniz. Ama her zaman biraz önce gelmek, kendiniz için uygun yeri bulmanız gerekecektir. Bunu unutmayın. Ve evet, veda vakti geldi. Vedayı da çok keyifli bir yerden yapıyorum. Bu aslında tatilciler için bir ritüeldir. Güzel bir gün batımında keyifle şarap içer ve Bozcaada'ya veda edebiliriz diye düşündük. O yüzden videoya buradan kapanış veriyoruz. Eğer siz de tatile gelirseniz bu ritüeli kesin yapacaksınız. Güzel bir şarap seçin, kendinize oturacak güzel bir şezlong bulun. Belki yanınıza ufak tefek atıştırmalıklar alır ve benim kulağımı çınlatırsınız. Keyfini çıkarın. Hayat bana güzel dedirten anların peşinde, seyahatlerde, yeni videolarda buluşalım. Hoşçakalın. Evet, benim için de, Şenay için de Bozcaada bitti. Yedik, içtik, eğlendik umarım. Doğru bir şekilde anlatmışız. Ben niye kapanış anonsu yapıyorum ki? Ben sadece abone olun diyecektim. Abone ol, takip et, Instagram'da bizi bul, like yap, hype yap, ne istiyorsan onu yap. Ne çok şey istedik be. Hepsini de istiyoruz. Hadi bay.